Hello again, everyone. Now we are going to look at some test questions related to the Unit 9. So we have 10 questions here. We'll try to answer them together. Let's start the first one. This text is about Graham Bell. So let's read the text first. Graham Bell was an American scientist. He worked with deaf people. He wanted to help them. So he worked on a device to transmit telegraph messages over a single wire at the same time. In 1876, he invented a device to send sound waves over a cable. His first words on the device was, "Mr. Watson, come here, I want you. We still use this device everywhere in the world." Telefonun icadıyla alakalı değil mi? Ama ondan önce başka çalışmaları da varmış. Graham Bell Amerikalı bir bilim adamı, bilim insanı. Sağır insanlarla, duyma engelli insanlarla çalışmış. Onlara yardım etmek istedi. Bu yüzden telegraf mesajlarını bir kablo üzerinde transmit edebilmek için, yani karşıya ulaştırmak için çalıştı. 1876 yılında ses dalgalarını bir kablo üzerinde gönderebilen bir alet icat etti. Yani telefonunu kastediyor. Bu aletteki ilk sözcükleri "Mr. Watson, buraya gel, seni istiyorum" şeklindeydi. Hala bu cihazı dünyanın her yerinde kullanıyoruz. Which option shows the invention of Graham Bell? Onun icadı hangisi? Of course, the telephone is the correct answer here. Answer is B. Okay. Now the second question. There is a dialogue here. Patrick asks something and Juliana says, "I think it's the discovery of the internet." I think, kendi fikrini söylüyor. People now can find any information using www, World Wide Web. Bence internetin keşfi. İnsanlar demiş internette herhangi bir bilgi şimdi bulabiliyorlar. O zaman herhalde sana göre en önemli icat hangisi diye falan soracak. What is the most important scientific achievement for you? Sana göre en önemli bilimsel gelişme hangisi? Peki aynı soruyu ben de size sorayım. What's the most important scientific achievement for you? Please try to give your answers with reasons. Question 3. Read the text, look at the visuals, and answer the question. All right. Hi, my name is Sarah, and these are my friends. They are now in the lab. Sarah and the friends are here. Okay, they are in the lab and doing something. Which of the following is not correct according to the information above? Hangisine göre hangisi doğru değil? Scarlett is examining cells under a microscope. It's correct. Scarlett is using a microscope here. He is looking through a microscope. Nina and Anna are studying on a DNA model. Nina and Anna, bu bir DNA modeli değil. Taş gibi bir şey var burada. Sanırım bu yanlış olan. Jack, Lucas and Clara are doing research. Evet, onlar araştırma yapıyor. Ryan and Lila are conducting an experiment. Onlar da bir deney yapıyor. The answer is B here. They are not studying a DNA model. They are studying a rock, I think. Okay. Felix Hoffmann was born in Germany in 1868. He was a chemist. He studied on chemistry and conducted many experiments about pain. He soon discovered aspirin. People now use aspirin to relieve pain and headache. Bir kimyagermiş, Almanya'da doğan ve o acılar üstüne çalışmalar yapmış ve sonra discovery yapmış, aspirini keşfetmiş. İnsanlar bugün aspirini acılarını veya başarılarını hafifletmek için kullanıyorlar. Relieve, hafifletmek. Which of the following can be Felix Hoffman's speech bubble? Hangisi onun söylediği şey olabilir? Disabled people couldn't walk, so I designed a device for them. Engelli insanlar yürüyemiyor. Hayır. I worked in the fields and found many new fossils. Fosillerle ilgili bir çalışması yok. My father had headaches, so I wanted to develop a medicine for him. Babamın baş ağrıları oluyordu ve ben de onun için bir ilaç geliştirmek istedim. This is the correct answer.
I worked on cosmology and astronomy. Uzay alanında da çalışmadı. O yüzden bunu da söyleyemez. C is the correct answer. Question 5. Sophia has a science project. She got help from his friend Mark. He sent her an image, but she couldn't download it. Sophia'nın bir bilim projesi varmış. Arkadaşı Mark'tan yardım istemiş. Ona bir resim göndermiş o ama indirememiş resmi. Here is the picture. It looks like WhatsApp. Hi Mark, I'm preparing a science project on Wright brothers. Can you help me? Who are the Wright brothers? Wright brothers are the people who designed the first plane. İlk uçağı bulan kişilerdi değil mi? Of course, how can I help you? Who are they? What did they do? Kim onlar, ne yapmış? They invented the first airplane, but I couldn't find a photo of it. Do you think you can find one? Hiç bulamamış onun resmini. Sana, yani bana gönderir misin diyor. Göndermiş ama indirememiş. According to the information above, which of the following is correct image? Hangisi doğru resim olacak? Tabii ki ilk uçak olduğuna göre. This one is the plane. This looks like a bridge, maybe. Aluminium foil here. All right. Question 6. Eric and Zoe are talking. In which conversation above does Eric ask a question about the history of science? Hangisinde Eric bilim tarihiyle alakalı bir soru soruyor? Eric was the what was the scientific action in the past, you know? Albert Einstein developed the theory of relativity. İzafiyet teorisini geliştirdi diyor. Bilim tarihiyle alakalı bir soru 1'de var. Do you like visiting science museums? Bilim tarihiyle ilgili soru hangisinde var? 1'de var. Okay. Geçmişteki bildiğim bir bilimsel gelişmeyi söyle diyor. O da Albert Einstein'ın izafiyet teorisini geliştirdiğini söylüyor. Okay. There are two people here, Karina and Larry. So what are they talking about? Karina asks something and Larry says, I went to the science fair. You should definitely see it. Really? Blah, blah. I saw many new technological devices and inventions. They were fantastic. Ask something again. Yes, I did. They were unbelievable. Which of the following doesn't complete the conversation? Hangi soru uygunsuz diyor. Where were you yesterday? Dün neredeydin? Bir bilim fuarına gittim. Sen de görmelisin. Olur. Fuar neredeydi? Fuarın nerede olduğuyla alakalı bir cevap yok bakın. Fuarda ne gördün? Bir sürü teknolojik alet gördüm. 3D holografik telefonları gördün mü? Evet gördüm. İnanılmazdı. Bu da olur. Ancak fuar neredeydi sorusuna bir cevap göremiyoruz. Alright, there is a poster here, a poster on science fair. We will answer the question according to the poster. Are you interested in science? Bilimle ilgili misin? Do you want to learn about new inventions and discoveries? Yeni icatlar ve keşiflerle ilgili bir şeyler öğrenmek istiyor musun? What about joining us at the science fair? Bize bilim fuarına katılmaya ne dersin? Please date and contact here. According to the information about which of the following fields is not related to the fair? Philosophy, medicine, chemistry, astronomy. Evet, hangisiyle alakalı değildir bu fuar? Yani tıp, kimya ve astronomi ile alakalı olduğunu görüyoruz buradaki şeylerden. Because this is the medicine part, this is the chemistry part, and this is the astronomy part. But we can't see any part related to philosophy. So philosophy is the correct answer. Felsefeyle alakalı bir bölüm görmüyoruz. We see a picture of a child here. Charles Martin Hall was an American inventor, businessman and chemist. Kimyager, mucit ve bilim adamıymış. Pardon, iş adamıymış. He was born on December 6, 1863, Ohio, the USA. He had interest in chemistry and invention. When he was a teenager, he conducted experiments in the kitchen with her sister Julia.
Julia Brainerd Hall. With her help, Charles discovered a cheap way of producing aluminium foil in 1886. He got his first patent in the same year. He founded Aluminium Company of America in the USA. Charles Martin Hall died on December 27, 1914. But his company is still producing tons of aluminium foil every year and people still use it in many areas of the modern world. Evet, alüminyum folyoyu icat eden kişiyi görüyoruz burada. Kardeşiyle beraber mutfakta deneyler yaparken 1886 yılında alüminyum folyoyu bulup o patenti aynı yıl alıp ve bu şirketi kurmuş. Bugün ise hala kullanıldığını söylüyor alüminyum folyonun. Which of the alright, we will answer two questions according to this text. Which of the following questions doesn't have an answer in the text above? Nerede doğdu? Ohio muydu? Of course. He was born in Ohio. Who discovered aluminium foil? Of course, Charles Martin Hall discovered aluminium foil. When was aluminium foil discovered? It was discovered in 1886. How many awards did Charles Martin Hall got? We don't know. This is the correct answer. Which of the following is correct according to the information above? Now we will find the correct one. Charles Martin Hall was the founder of Alcoa. Of course, it's the company. Aluminium foil was first patented in 1863. No, 1886. So A is the correct one. Okay. Now we will look at the second test. After this test, we will finish the lesson again. Now we have another text here. Margaret Elua Knight was born on February 14, 1838 in Massachusetts, USA. She was an American inventor and was known as the most famous 19th century woman inventor. She improved and redesigned paper bags now we use. This wasn't her only patents. She had more than 10 patents and many inventions like car engine and numbering mechanism. Evet, bir kadın mucitten bahsediyor. 19. yüzyılda işte en ünlü kadın mucit olarak bilinirmiş. Bugünkü kağıt çantaları, bizim kullandığımız bugünkü kağıt çantaları yeniden dizayn etmiş. Sadece bu değilmiş, ondan fazla patenti var. Araba motorları ve numaralandırma mekanizmalarıyla alakalı patentleri varmış. Hangisi alakasız? Kağıt çantalar, araba motorları. What is this? Maybe this is a numbering mechanism. This is a numbering mechanism. But this tires, she didn't work on tires. Tekerleklerle ilgili çalışmadı. Peki. Correct answer is C. Okay, second question. We have another dialogue here. Maggie and Martin are talking. Have you ever heard about Louis Pasteur? Louis Pasteur'ü hiç duydun mu? Evet, duydum. Ask something. Louis Pasteur was a French biologist, microbiologist and chemist. He created the first vaccines for rabies. Kuduz aşısını bulan kişi olduğunu söylüyor. Onun kim olduğunu soruyor herhalde. Who discovered rabies? Kim buldu? Onun hakkında ne biliyorsun? Okay. This is the correct answer. Onun hakkında ne biliyorsun? Bildiği şeyleri söyledi. B is the correct answer. 3. Hi, my name is Ashley. I love science and I follow scientific achievements all the time. I'm especially interested in astronomy and cosmology. Now I'm looking into Skytrail telescope. Hangisi Ashley? Ashley yaptığı işi söyledi. Şu anda dedi. Gökyüzüne bakıyorum bir teleskopla dedi. O yüzden A is the correct answer here because the woman is looking through a telescope into the sky. Simon and Valerie are talking. Which of the following shows the technological development in the conversation? Muhabbetteki bilimsel gelişme hangisi? This is a biomechanical eye.
There's a chip here, I think, 3D printer here, and a robot here. How do you follow scientific developments, Valerie? Nasıl takip ediyorsun bilimsel gelişmeleri? On the internet, I also read science magazines. What is the most important scientific development for you these days? Bugünlerdeki en önemli gelişme hangisi senin için? I think robots. New robots are amazing. Really, what can they do? Neler yapabiliyorlar robotlar? For example, Asimo is the most advanced robot in the world. It can walk, run, carry objects, climb stairs and even dance. Asimo'nun neler yaptığıyla alakalı konuşuyor. Yürüyebiliyor, koşabiliyor, nesneleri taşıyabiliyor, merdiven tırmanabiliyor, hatta dans bile edebiliyor. This is the Asimo, so the correct answer is D. Robotlarla ilgili konuşuluyor bu diyalogta. The questions 5 and 6 should be answered according to the chart here. 5 ve 6'yı bu tabloya göre cevaplıyoruz. Peki. There are 3 scientists here. There are some information about them. So place of birth information, date of birth, study fields, discoveries, inventions and contributions, extra information. Doğum yerleri, tarihleri, çalışma alanları, icatları veyahut da çalışmaları, keşifleri ve onlarla ilgili ekstra bilgiler. Which of the question doesn't have an answer in the table above? Hangisinin cevabı yok? When did Marie Curie win the Nobel Prize? Marie Curie Nobel ödülünü ne zaman kazandı? Peki. Doğum tarihi var. Başka da bir tarih göremiyoruz. Bu sorunun cevabı maalesef yok. This is the correct answer. Mesela Avicena nerede ve ne zaman doğdu? Bu var. Albert Einstein neyi keşfetti? Kuantum teorisi ve izafiyet teorisi. Radyum ve polonyum elementlerini kim buldu? Tabii ki Marie Curie buldu. Ama onun Nobel ödülünü ne zaman kazandığı yok. Which of the following is not correct according to the table above? Hangisi doğru değil demiş. Marie Curie and Albert Einstein studied on physics. İkisi de fizik alanında çalıştı mı? It's correct. Physics here and physics here. Albert Einstein had studies on philosophy and alchemy. Albert Einstein'ın felsefe ve kimya alanında çalışmaları var. No. It was Avicenna, Ibn Sina. So the answer is B. Okay. Question 7. Mom and a daughter talks here. Mom, I need your help. Ask something. Sure, I know him. He was an American inventor and businessman. Ask something. No, he didn't. He worked on electricity. Ask something. He invented light bulb, motion picture, camera and phonograph. Hangisi doğru? Yani hangi soruyla burayı bu diyaloğu tamamlayamayız? Do you know Thomas Edison? Thomas Edison'u biliyor musun? Evet, biliyorum. Oldu. Did he have any studies on geometry? Geometri alanında hiç çalışması var mı? Hayır. O elektrikte çalıştı, elektrik üzerine çalıştı. Where was he born? Nerede doğdu? Bunun cevabını göremiyoruz. Nerede doğduğuyla alakalı bir şey yok. Neden ünlü oldu? İşte ampulü buldu falan diye cevaplamış olabilir. Ancak nerede doğdu sorusunun cevabı yok. Alright. Which of the following doesn't complete the table? Yine sorular var. Bu sorulardan hangisini uyduramayız bu diyaloğa? Ella and Louise Tolkien. Who are the women inventors you know? Bildiğin kadın mucitler kimler? Josephine Cochrane and Dr. Grace Hopper olabilir. What did they invent? Neyi buldular? Bulaşık makinesi ve bilgisayarı mı bulmuşlar? Peki. Why did Josephine Cochrane invent the dishwasher? Neden bulaşık makinesini icat etti? Because her housemate broke the plates while washing the dishes. Evinde çalışan kişi, yardımcısı, tabakları kırıyormuş bulaşıkları yıkarken. O da oldu. Grace Hopper ne olarak biliniyor? Birkaç tane ödül aldı diyor. Bu sorunun cevabını göremedik.
O yüzden the answer is D. We will answer the question 9 and 10 according to the text here. The text is about Nikola Tesla. Okay. Nikola Tesla was a Serbian-American inventor, electrical engineer, mechanical engineer, and futurist. He is best known for his contributions to the design of modern AC electric supply system. He changed the world with his inventions. We still use his system for our electricity, and scientists today are still working on many of his inventions to improve them. He was born on July 10, 1856 in Serbia. He grew up there and moved to the United States in 1884. There, he worked for Thomas Edison, but he didn't pay Tesla. Tesla quit and started working on his electricity system. With his system, he produced electricity using Niagara Falls. He worked on many devices like radio, remote-controlled boats, robotics, X-rays, laser beams, and wireless electricity. He won many awards in his life. He died on January 7, 1943. Okay. Nikola Tesla'nın çalışmalarıyla alakalı ve hayatıyla alakalı bir metin gördük. In this paragraph, there is no information about Nikola Tesla. Hangi konuyla alakalı bilgi yok. Ödüllerle alakalı bilgi var. Ödüller kazandığını söylüyor. Kişisel hayatıyla ilgili bilgi var mı? Bir dursun bakalım. Katkıları. Yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi var. Doğum yeri, o da var. Kişisel hayatıyla ilgili bir bilgi yok. O sebeple personal life konusunda bilgi olmadığı için correct answer is B. Which of the following inventions is not related to the text above? Hangisi yok? X-ray demişti. X-ray o var. Uzaktan kumandalı bot o da var. Barkod sistemi bu yok. Ama kablosuz elektrik iletkenliği o da var. Sanırım barkod sistemiyle alakalı bir şey olmadığı için, çalışma olmadığı için correct answer is C. Okay. Now we finish Unit 9. 9. üniteyi de böylelikle bitirmiş olduk. İlgili materyalleri EBA'ya yükleyeceğim. Oradan izlemeden önce kendiniz yapmaya çalışabilirsiniz. Veyahut da bir yandan izlerken bir yandan bakabilirsiniz. O şekilde çalışabilirsiniz. Okay. The lesson is finished now. Take care and bye.